Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çoğunun merak ettiği, sorduğu bir konuyu konuşacağız. Kendi arabamıza çıktığımız Yunanistan ve İtalya turumuzda neye ne kadar harcadığımızı size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani vize ücretlerinden yeme içmeye kadar, otel masraflarına ya da yakıt masraflarına kadar her bir kalemi detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Tabii bu videoda aklımda kaldığı kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Eğer detaylarını merak ediyorsanız, gezdiğimiz yerleri, işte yediğimiz içtiğimiz şeyleri daha detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız yukarıya ekleyeceğim karttan paylaştığım diğer gezi videolarıma bakabilirsiniz. Oradan daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, artık fiyatlara başlayalım. Öncelikle vize ve sigortadan bahsetmek istiyorum. Biz Schengen vizesiyle yurt dışına çıktık. Schengen vizesine öncelikle bir başvuru sürecimiz oluyor tabii ki. Başvururken 2 kişi bir bebek için 1200 TL bir randevu ücreti ödedik. Yani kişi başı 400 TL ödemiş olduk. Sadece başvuru için bu. Biz Schengen vizesine Yunanistan'dan başvurduk. Randevuya gittiğimizde bizden vize hizmet bedeli alındı. 3 kişi için 2340 TL'lik toplamda bir vize hizmet bedeli ödedik. Ayrıca bir de vize ücretimiz oldu. Onun için de toplamda 180 euro bir para ödedik 3 kişi için. Tabii bebek için aldılar mı? Onu tam eşim de hatırlayamadı, ben de hatırlayamadım. Yani belki de bebek için almadılar. Yani bunlar 2 kişilik ücretler de olabilir. Burada muallaktayız, bilemiyorum. Yine siz sitesine bakıp daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca oraya gittiğimizde sağlık sigortası da yaptırmamız gerekiyordu vizeye başvuru yapabilmek için. 1 aylık sağlık sigortası yaptırdık. Bunun farklı günleri de var. Yani 1 haftalık, 10 günlük, 15 günlük şeklinde vardı sanıyorum. Biz 1 aylık sağlık sigortası yaptırdık. Bunun için de kişi başı 800 TL'den 3 kişi için toplamda 2400 TL ödedik. Daha sonra arabayla çıkacağımız için arabaya da bir sigorta yaptırmamız gerekiyordu. Araba için Schengen ülkelerinde geçerli bir sigorta yaptırdık. Bu da 60 euroydu. Yani fiyatları toplayacak olursak sadece Schengen vizesine başvurmak için biz toplamda 240 euro artı 6000 TL'lik bir ödeme yapmış olduk. Schengen vizesinin çıkıp çıkmayacağı belli değil. Yani bu para sadece başvuru gibi düşünebilirsiniz. Schengen vizesi çıktıktan sonra tabii ekstra bir para ödemiyorsunuz ama bu başlangıç için hani Schengen vizesi çıkmasa da ödemeniz gereken bir meblağ. Yurt dışına çıkarken olmazsa olmazlardan bir tanesi tabii ki sim kart ve internet paketi. Çünkü yabancı bir ülkeye gidiyoruz. Onların alfabelerini bilmiyoruz, yollarını biz bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz açıkçası. O yüzden internet tamamen hayat kurtarıcı. Bizim yani eşimin de benim de telefonlarımız eSIM'i destekliyordu. Bu yüzden biz eSIM üzerinden internet paketi satın aldık. Onların da fiyatlarını söyleyeyim. Benim paketim, farklı paketler vardı tabii ki. Benim paketim 1 ay süreli, 40 ülkede geçerliydi ve 12 GB'tı. Fiyatı da 12 dolardı. Eşimin paketi ise 67 ülkede geçerliydi ve 20 GB'tı. Fiyatı da 35 dolardı. Biz e-simlerimizi Türkiye'den tabii ki yurt dışına çıkmadan önce internetten satın aldık. İnternetten satın aldıktan sonra da size bir kare kod geliyor. Kare kodu okutuyorsunuz ve internetiniz aktif hale gelmiş oluyor. Biz Türkiye'den çıkmadan önce internetimizi aktif hale getirmiştik. Hani yurt dışında ne olacağını bilemeyiz sonuçta ki zaten arabayla çıktığınız için direkt çıkar çıkmaz farklı, işte biz Yunanistan'dan girdik. Farklı bir alfabeyle karşılaşıyorsunuz. Yolu hiç bilmiyorsunuz. O yüzden internet o anda kesinlikle hayat kurtarıcı oluyor. O yüzden mutlaka bence ülkeden çıkmadan önce internet aktif hale getirilmeli. Evet, şimdi gelelim en önemli kalemlerden bir tanesine. O da tabii ki konaklama. Biz konaklama olarak otel tercih ettik. Ama gitmeden önce ben Airbnb evlerine vesaire de bakmıştım. Çok güvenemedim açıkçası. O yüzden otel tercih ettim. Otellerimizin hepsi 4 yıldızlı otellerde ve fiyatları 50 euro ile 109 euro arasında değişiyordu. Yani maksimum 109 euro ödemiş olduk biz otellere. Birinci gün Yunanistan'da konakladık. Yunanistan'da konakladığımız otelimiz 50 euroydu. Kahvaltısı dahil değildi. Bir de şehir vergisi vardı. Yani ülkeye gelen konaklayan yabancılardan alınan bir vergiymiş. Bu da 7 euroluk bir vergiydi. Sonra ikinci gün yine Yunanistan'da konakladık. Buradaki otelimiz 76 euroydu.
Açık büfe kahvaltısı dahildi. 76 euronun içerisinde hatırladığım kadarıyla vergisi de dahildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim, bilemiyorum. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Orada mutlaka bahsetmişimdir. 3. gecemizde sabahtan Yunanistan'ı gezdik. Gece gemiye bindik İtalya'ya geçmek için. Yani gemide konaklamış olduk. Gemide özel bir odamız vardı. Gemi konaklaması yaptık yani. 9-10 saatlik bir yolculuğumuz oldu gemiyle. Gemiye ne kadar ödediğimizi de hemen söyleyeyim. Gemi için 386 euro ödedik. Gemi arabalı bir gemiydi. Yani arabamız, 2 tane yetişkin, 1 tane bebek için ve bir de oda için tabii ki toplamda 386 euroluk bir para ödedik. Eğer oda tutmazsanız, ki büyük bir çoğunluk oda tutmuyor. Yani oradaki işte gemideki koltuklarda ya da yerlere matlarını sererek uyuyorlar. Eğer böyle bir şey düşünürseniz fiyat tabii ki daha fazla düşecektir. Odasız olarak, yani sadece arabalı olarak binmek isterseniz 250 euro gibiydi fiyatı. Öyle hatırlıyorum. Yani odaya 130 euro civarı bir şey vermiş olduk. 130-140 euro civarı bir para vermiş olduk gemide konaklamak için. 4. gün artık İtalya'daydık. İtalya'da günümüz başladı. Gecesinde Napoli'de konakladık. Napoli'deki otelimizde kahvaltımız dahildi. Kahvaltı odamıza geldi. Ama tabii kötü bir sürprizle karşılaştık orada. Neyse, onu videoda izlersiniz. Ve toplam fiyatı 70 euroydu. 5. gün Roma yolu üzerinde bir otelde kaldık. Roma'ya giderken bir otelde konakladık. Kahvaltı dahildi ve fiyatı 83 euroydu. Kahvaltısı da güzeldi bence o otelin. Ben beğenmiştim. 6. gün Roma'da kaldık. Roma sınırları içerisinde bir bölgede kaldık ama ZTL bölgesi içinde değildi. Biraz daha Roma'nın böyle dış çevresinde bir yerde. Roma'daki otelimize 70 euro ödedik. Kahvaltı dahil değildi ama kahvaltı için bize verdikleri işte kruvasan, kahve vesaire vardı. Hani kahvaltı yerine geçerse artık geçtiği kadar diyelim. Bunun için de 70 euro ödedik toplamda. 7. gün Roma ve Floransa arasında bir bölgede konakladık. Toskana diye geçen bölgede. Böyle Toskana bağlarında gerçekten yeşillik içerisinde küvetli bir odaydı. Bu arada gayet de büyük, geniş, ferah bir odaydı. Ve 83 euro ödedik. Ama bu otel için de vergi vardı. 2-3 euro civarında. Yani bölgeden bölgeye de bu vergiler değişiyor. Bazı bölgelerde yüksek olurken vergiler bazılarında daha düşük olabiliyor. İşte bazısında 1 euro iken diğerinde 2-3 euroya kadar çıkabiliyor vergiler. Evet, 8. gecemizde bu defa da Floransa ve Milano arasında bir bölgede konakladık. Ya biz bu şekilde böyle yol üstlerinde konaklamayı tercih ettik. Çünkü hem fiyatı daha uygun oluyordu hem de farklı bölgeler görme şansımız oluyordu. Ayrıca turistik de olmuyordu. Yani şimdi bir Milano'da konaklasak daha çok turistik oteller olacaktı ya da bir Floransa'da konaklasak daha çok turistik oteller olacaktı. Böyle tam sanki yerel halkı o an göremiyormuşuz gibi oluyor bence. Ama bizim konakladığımız otellerin her birisinde yerel halk vardı ve hani biz gittiğimizde tek turist biz oluyorduk hatta. Hani bakışlardan da bunu anlıyorsunuz zaten. Bakışlar demişken rahatsız olduğumuz bir şey olmadı. Ben İtalya'yı gerçekten çok beğendim. Harikaydı. Yerel halk da bence gerçekten çok sıcakkanlıydı. Çok da memnun kaldık. Yani kaldığımız otellerin hepsinden de çok memnun kaldık. Evet, otelime geleyim. Konu çok dağıldı. 8. gün Floransa ve Milano arasında yine böyle Toskana bağlarında yeşillik içerisinde manzaralı güzel bir yerde kaldık ve 70 euro verdik. Buranın da yine kahvaltısı dahildi ve burada çok güzel bir şey oldu. Yani normalde 70 euroya baktığımız oda daha böyle manzarasız falan bir odaydı. Ama resepsiyon görevlisi gerçekten çok tatlı bir hanımefendiydi. Talha'nın hatırına, Talha'ya hediye olarak bize en güzel manzaralı odayı verdi. Böyle teraslı güzel bir odaydı. Orası için 70 euro ödedik. Kahvaltısı da vardı ve kahvaltısı da gerçekten çok güzeldi. Biz çok memnun kalmıştık. 9. güne gelelim. 9. gün yine yol üzerinde bir otelde kaldık. Kahvaltısı oranında çok güzeldi. 80 euro civarında bir ödememiz oldu bu otel içerisinde. 10. güne gelelim.
en pahalı otelimizde kaldık. Como Gölü ve Venedik arasında bir otelde. Sanırım o yüzden oralar çok popüler olduğu için, hem Como Gölü hem de Venedik çok popüler olduğu için ikisinin arasında kalan bölgede bile oteller çok pahalıydı bence. Ve orası için 109 euroluk bir ödememiz oldu. Ama 109 euroya göre gerçekten güzel bir oteldi. Şık bir oteldi. Şu ana kadar gerçekten kaldığımız otellerin her birisi bence çok şıktı. Güzeldi. Hepsi de 4 yıldızlıydı zaten. Hani bizim için yeterliydi. 11. güne gelelim. Venedik ve Slovenya yolu üzerinde bir otelde kaldık. Yine İtalya sınırları içerisindeydi. Buraya da ya 60 euro ödedik ya da 70 euro ödedik. Tam hatırlayamıyorum inanın. Ama daha fazlası değildi. Ya 60 ya 70'te. Bu şekilde bir ödememiz oldu. Orada biraz hastaydık. Böyle oteli falan da çok çekemedim. Zaten normal bir oteldi. Yine 4 yıldızlıydı ama sıradan bir oteldi. Yine bu otelin de kahvaltısı dahildi ve tabii ki yani dediğim gibi İtalyanlar bence çok yardımsever, çok güler yüzlü insanlar. Biz orada biraz rahatsızdık. Rahatsız olduğumuz için kahvaltımızı odamıza almamıza izin verdiler. Yani oğlumla ben hastaydım. Eşim kahvaltıyı odaya kadar getirebildi. Sağ olsun böyle bir güzellik yapmışlar. Güzel bir tepsi falan hazırlamışlardı bizim için. Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel insanlar her yerde gördüğünüz gibi. Gelelim 12. gündeki konaklamamıza. Artık biz dönüş yoluna geçmiştik. Aslında hasta olmasaydık biraz daha gezmeyi düşünüyorduk. Yani bir hafta kadar daha seyahatimizi uzatmayı düşünüyorduk ama olmadı. Mecburen dönüş yoluna geçmiş olduk. Biraz Slovenya'da birkaç yeri görüp daha sonra Hırvatistan'a geçtik ve Hırvatistan'da konakladık. Hırvatistan'daki otelimiz kahvaltı dahil 70 euroydu. Kahvaltısı çok kötüydü ama gerçekten Hırvatistan'daki kahvaltı çok çok lezzetsizdi. Hani böyle İtalya'daki kahvelere alıştıktan sonra Hırvatistan'daki kahveler çok sönük geldi bize ya da kahvaltıdaki yiyecekler çok tatsız tutsuz geldi. O yüzden oradan puanı kırıyorum. 13. güne geldiğimizde Hırvatistan'dan Sırbistan'a geçmiştik. Sırbistan'da da böyle Bulgaristan'a yakın bir bölgede konakladık. Niš diye geçen bir bölgeydi. Yine büyük bir şehirmiş Niš. Niš'te konakladık. Orada 70 euro ödedik. Yine yol üstünde bir oteldi. Şıktı. Gerçekten güzeldi. Kahvaltısı da çok güzeldi. Yine orada da güzel bir oda verdiler sağ olsunlar. Yine manzaralı, hoş bir odaydı. Büyüktü. Akşam orada o otelde yemek de yedik. Yemekleri de gerçekten çok lezzetliydi ve çok uygundu fiyatı. Yine onu videolarda gösterdim. O videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim yakıt masraflarına. Arabayla gidecekler için bu da çok önemli tabii ki. Bizim arabamız LPG'li. O yüzden büyük bir harcamamız olmadı açıkçası yakıt için. Çünkü yurt dışında da LPG fiyatları Türkiye ile aşağı yukarı diyelim. Bölge bölge değişiyor tabii ki ama benzerdi. En düşük sanırım 0,68 euroydu. En yüksek de 0,99 euro arasındaydı. Bu aralıkta biz LPG'mizi almış olduk. Benzin ve dizel ise ortalama 1,9 euro imiş. Yani gerçekten benzinli ve dizel arabalar için yurt dışı biraz pahalı olabilir. Biz yolculuk boyunca ne kadar kilometre yapmışız onu da söyleyeyim. 4250 kilometre yol gitmişiz ve 350 euro harcamamız olmuş toplamda LPG için. Evet, şimdi gezip gördüğümüz yerlerde giriş ücreti olarak ne kadar ödedik biraz da bundan bahsedeyim. Bu da aslında böyle ufak ufak görünüyor ama çok fazla yere girip çok fazla yer gezdiğimiz için tabii ki fiyat tatil sonunda çok fazla artmış oluyor bence. Bunun için bir araştırma yapmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Ben yurt dışına çıkmadan önce gezip görmek istediğim yerlere tek tek bakmıştım. İşte şuraya girmeye değer mi, buraya girmeye değer mi diye ve ona göre giriş yapmıştım. Bir tanesinde yanıldım yani fazladan para vermiş olduk. Orada ne oldu bilmiyorum. Biraz boşluğuma geldi. Onu da Milano videosunda izleyebilirsiniz. Milano'da böyle bir paramın çöpe gittiği bir an oldu. Hala kalbimde yaradır. Siz benim düştüğüm hataya düşmeyin diyeyim. Ve gezdiğim yerleri açıklayayım. Yunanistan'da başlayalım. Yunanistan'da Yanyalı Ali Paşa'nın evine giriş için kişi başı 3,5 euro verdik. Meteora'da bulunan bir manastıra girdik. Farklı farklı manastırlar var. Her birisinin giriş ücreti farklı tabii ki. Bizim girdiğimiz manastır 3 euroydu. Bu videoyu da kesinlikle izlemelisiniz bence. Meteora büyüleyiciydi. Şimdi gelelim İtalya'ya. İtalya'da en büyük, en pahalı kalemi
Venedik oluşturuyor tabii ki. Venedik'te gondol turuna 90 euro verdik. Ama 90 euroyu biz sadece kendi ailemize, yani 2 kişi bir bebek olarak verdik. Bir gondolu kiraladığınızda 90 euroya kiralayabiliyorsunuz. Tabii bunu paylaşımlı olarak da kiralayabilirsiniz. O zaman fiyat düşer. Ama o zaman da oranın keyfi tadı çıkar mı bilemiyorum. O yüzden biz 90 euroyu verdik ve bireysel olarak kendimiz Venedik'te tur atmış olduk. Sonra Pompei antik kentine girdik. Bunun için kişi başı 20 euro ödedik. Bu da pahalıydı bence. Ve şöyle de bir şey de vardı. Orada yeni bulunan villalar var. Yeni bulunan villalara girebilmeniz için ekstra 2 euro falan daha ödemeniz gerekiyordu. Ben aslında yeni villalara da girmek istemiştim ama biz biraz geç gitmiştik Pompei'ye. O yüzden o villalar kapanmıştı. O yüzden o 2 euroyu vermedik. Biz sadece 20 euroyu verdik ve normal ana giriş yerlerini gezdik. Roma'daki Kolezyum'a geçelim. Roma'daki Kolezyum için biz önceden bilet aldık. O yüzden tam inanın fiyatını hatırlamıyorum. Önceden rezervasyon yapmıştık. O anda ödeseydik aklımda kalırdı muhtemelen. Ama ben 18 euro gibi bir şey ödedik diye hatırlıyorum. 18'er euro ödedik yani. Öyle hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Önceden rezervasyon yapmak çok önemli. Çünkü rezervasyonlar doluyor ve içeriye girişte sıkıntı yaşanabiliyormuş. Biz bir sorun yaşamadık çok şükür. Ve saatli olarak içeriye alıyorlar. Rezervasyon yaptırıyorsunuz. O saatte orada olmanız gerekiyor. Milano'da bir sergiye katıldık. Bu sergi için biz toplamda 18 euro ödedik. Yani kalbimde bir yaradır. 9 euro 9 euro şeklinde 18 euro verdik. Detaylarını Milano videosunda anlatırım. Daha sonra Caserta Sarayı'na 18 euroluk bir giriş ücreti ödedik. Saray ve bahçe için ayrı ayrı ödeme mevcut. Sadece bahçeyi de görebilirsiniz. Ama gitmişken bence Caserta Sarayı'nın içerisini görmek de güzel olabilir. Bizim hoşumuza gitmişti. Tabii bahçesi de devasa büyüklükte. Bahçenin içerisinde de isterseniz yürüyerek gezebilirsiniz ama çok büyük. Hani bizim gibi sadece gezenler için hani oraya gidip o kadar vakit harcanmaz diye düşünüyorum. İsterseniz orada otobüsle bahçeyi turlayabilirsiniz. İsterseniz de böyle golf araçları var. Onlarla turlayabilirsiniz. Hepsinin fiyatı tabii farklıydı. Golf araçları biraz pahalıydı açıkçası. Kişi başı 10 euro muydu? 15 euro muydu? Öyle bir şeydi. Otobüs daha uygundu. Otobüste kişi başı 3-3,5 euro civarındaydı diye hatırlıyorum. Como Gölü'nde bir tane villaya girdik. Orada farklı villalar var. Biz bir tanesini tercih ettik. Oranın böyle manzarası daha hoş duruyordu. Ve bir tanesine girmek bence yeterliydi. Bütün manzarayı zaten görüyorsunuz. Como Gölü'ndeki o villaya 9 euroluk bir ödememiz oldu. Sadece bahçesine girmek isterseniz 7 euroydu. Villanın içerisinde gezmek isterseniz 2 euroydu. Villa zaten küçüktü. Hani küçük bir villaydı. O yüzden 2 euro bir ücret biçmişler. Gayet de güzeldi. Hani oraya da gitmişken yine içinde görmek güzel olabilir diye düşünüyorum ben. İtalya'dan dönüşte Slovenya'da bir şatoya uğradık. Bu şato için kişi başı 19 euroluk bir ödememiz oldu. Bence çok fazlaydı. Yani şato dıştan gerçekten güzel görünüyordu ama içi hani o paraya asla değmezdi. Dıştan bakıp geçmek gerekiyordu. Talha için de para aldılar. 1 euro muydu 2 euro muydu neydi? Talha için de para ödedik orada. Ama bence değmezdi yani. Dışarıdan görünmeye değerdi. Çok hoştu ama içi beklentimi asla karşılamadı. Verdiğim paraya asla değmedi. Çok pahalıydı. Evet, gelelim yeme içmeye. Tabii gezerken günler boyunca hep dışarıdan yiyoruz. Hepsini hatırlamam mümkün değil ama hatırladığım kadarıyla aklımda kalanları söylemeye çalışacağım. Gezi videolarını izlerseniz orada tabii daha detaylı bir şekilde tadının nasıl olduğunu, fiyatının ne kadar olduğunu daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ve videoların içerisinde market turları da var. Marketlere de girip fiyatları çekmiştim. Onları da izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdi ne yedik içtik? Şöyle aklımda kalanları bir söyleyeyim, bahsedeyim. İtalya'da çok yerel bir restoranda bir pizza yedik. Pizza 6 euroydu. Normal bir restorandı. Yani böyle hatta fast food tarzı bir yerde olabilir ama temizdi, güzel bir yerde. Pizza 6 euroydu. Ve güzeldi, lezzetliydi bence. Marketten pizza aldık. O da gerçekten çok güzeldi ve bence çok uygundu. Ve pizza böyle 1 küsur euro gibi bir şeydi. Yani 2 euro bile değildi bence. 1,80 euro falandı. O yine videoda çekmiştim. Şimdi tam hatırlamıyorum. Bir de o
markette kocaman pizza vardı. Yani bildiğiniz böyle kocaman tepsi halinde pizzalar vardı. O da 8 euro falandı. Yoksa daha mı pahalıydı? Bakın tam hatırlamıyorum ama 8 euro diye hatırlıyorum. Çünkü şaşırmıştım. Hani 8 euroya bunu nasıl alıyorlar gibi bir şeyim olmuştu. Şaşkınlığım olmuştu. Kocaman bir pizzaydı. Hani böyle ailenizle falan yemek istiyorsanız oradan direkt alıp böyle bir sürü kişiyi doyururdu o. Çok da lezzetliydi oradan aldığımız pizzalar da. Sonra Roma'da 75 bin yorumlu bir restoranda yemek yedik. Yemekler lezzetliydi. Pizza 8-12 euro arasındaydı diye hatırlıyorum. Makarna da 11-12 euro falandı. Tiramisu'yu hatırlıyorum. Tiramisu 7 euroydu ve gerçekten çok lezzetliydi. Ben 2 tane yedim, yani öyle düşünün. Arka arkaya 2 tane tiramisu yedim. Çok lezzetliydi ve helal olduğunu söylediler. Yani içerisinde alkol yoktu, işte domuz yağı yoktu. Çünkü bazı tiramisuların içerisinde alkol olabiliyormuş. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Roma merkezde popüler bir tiramisu daha var. O da 6 euroydu. Roma'nın merkezindeki. Bu yediğimiz çok yorumlu olan restoran Roma'nın biraz daha dışındaydı. Bu dediğim 6 euro olan direkt merkezde olan bir yer. Olmazsa olmaz Roma dondurması. Roma dondurması farklı fiyatlarda vardı. Farklı yerlerde. Biz 45 bin yorumlu bir dondurmacıda yedik. Orada da 2 top dondurmaya 3,5 euro verdik diye hatırlıyorum. Ama dondurma ne yazık ki bize hitap etmedi. Yani ben beğenerek yemedim. Hani hoşuma da gitmedi yani. Normalde dondurmayı falan çok severim ama oradaki o dondurma çok da hoşuma gitmemişti. Sonrasında Floransa'da bir dondurma yedik. Onda da 2 topu 4 euro muydu neydi? Yine benzer bir fiyattaydı. Oradaki biraz daha iyiydi. Ama yine de kendi dondurmalarımızı tercih ederim. Ben beğenmemiştim. Evet, gelelim İtalya deyince ne gelir akla? Makarna gelir. Makarnalar Roma merkezde 5-6 euro bandındaydı. Venedik'te 5-6 euro bandındaydı. Genel anlamda bu şekilde ama restoranlara oturursanız makarnalar biraz daha pahalı oluyordu. Yine böyle bir 11-12 euro bandına çıkıyordu. Ama hani elimde şöyle işte yiyeyim, hemencecik tüketebileceğim bir makarna olsun falan derseniz bunlar 5-6 euro bandındaydı. Gözlemlediğime göre, yani fiyatları, işte yeme içme fiyatlarını gözlemlediğime göre de fiyatlar bizdeki gibi böyle işte hani turistik yer olunca aman aman bir artışı yoktu. Yani istediğiniz yerde rahatlıkla hani fiyatı çok da düşünmeden yemek yiyebiliyordunuz bence. Hani normal yerel sıradan bir restoranda yeseniz de işte 6 euro ödüyorsunuz pizzaya. Venedik'te yediğinizde de 7-8 euro ödüyorsunuz mesela. Hani böyle fiyatlar uçurumlarca bizdeki gibi hani 3, 4, 5 katına, 6 katına, 10 katına çıkmıyordu turistik yer olduğu için. O anlamda bence İtalya yeme içme konusunda iyiydi. Şimdi size en çok para giden yerlerden birisini söyleyeyim. Otoyol ücretleri gerçekten çok pahalıydı. Yunanistan'da hani böyle adım başı denebilir. 1-2 euro, 1-2 euro, 1-2 euro sürekli vermiş olduk. Sonra İtalya Yunanistan'dan da pahalıydı. 2-3 saatlik yola 20 euro falan ödedik sanırım. Bayağı pahalıydı yani İtalya'daki otoyol ücretleri. Otoparklar normalde fiyatları, yani İstanbul'da yaşayan birisi için otopark fiyatları İstanbul'la aşağı yukarı aynıydı. Saati 1 euro ile 3 euro arasında değişiyordu otopark ücretlerinin. Tabii gezerken, hani arabayla gezerken mecburen bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Otoparklara o yüzden bayağı para ödedik. Ama otellerimizin hepsi ücretsiz otoparkı vardı. Öyle oteller tercih ettik. En azından dedik gece hani otopark ücreti ödemeyelim. Arabamız da tabii yabancı plaka olduğu için böyle dışarıya da çok bırakmak istemedik. Hani ücretsiz illaki yerler oluyordur ama oralara bırakmak da bence çok güvenli değildi. O yüzden otelleri genel olarak ücretsiz otoparkı olanlardan tercih ettik. Şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Arabayla çıkmak mantıklı mı değil mi? Bence çok mantıklıydı. Arabayla böyle bir tura çıkmak. Bir de rahatsızlanmasak, böyle gezimizi 7-8 gün daha uzatabilsek, farklı ülkeler daha görebilseydik tabii ki çok daha iyi olacaktı bizim için, ama olsun nasip. Arabayla çıktığınızda yanınıza her şeyinizi alabiliyorsunuz. Mesela biz arabamıza bolca su doldurduk. İşte içecekler aldık, yiyecekler aldık, atıştırmalıklar aldık. O yüzden o kalemlere para vermemiş olduk. Özellikle
İtalya'da su çok pahalıydı. Yunanistan'da da pahalıdır belki. Ona hiç dikkat etmedik. Yani bilmiyorum. Dışarıda su içmek gerçekten pahalıydı ama biz dışarıda su içmedik çünkü zaten arabamızda yeteri kadar her şeyi almıştık. Ya da böyle hani aralarda acıkıyorsunuz, atıştırmalık bir şeyler yemek istiyorsunuz. Bunlar için de hani marketlere gidip aldığımız şeyler, denediğimiz şeyler oldu elbette ama yanımıza da bir sürü şey almıştık. Hani markete gidip yiyemeyeceğimiz durumlarda daha fazla para ödememek için belli yerlere onlardan faydalandık. O anlamda da bizim için çok iyi oldu. Ayrıca arabayla çıktığınızda hani böyle merkezi yerlerde kalmak zorunda kalmıyorsunuz. İşte Roma'da merkezde bir otelde kalsanız çok daha fazla ödeyecekken arabanız olduğu için daha yol üzeri bir yerde kalıp daha uygun bir fiyata konaklama yapabiliyorsunuz. Ayrıca farklı yerleri de görmüş oluyorsunuz bence. Bunlar tamamen tabii ki kendi fikirlerim. Şimdi gelelim toplamda ne kadar harcadığımıza. 2 kişi bir bebek için arabayla 13 günlük böyle bir turda biz toplamda, evet açıklıyorum, hazır mıyız? 2700 euro gibi bir para ödedik. Yani aşağı yukarı bu kadardır. 2700 euroya böyle bir geziyi yapmış olduk. Gezmek istediğimiz her yeri gezdik. Görmek istediğimiz her yeri gördük. Yemek istediğimiz her şeyi yedik. Çok şükür hiçbir şeyden eksik kalmadık. Gayet de işte anlattığım gibi güzel otellerde konakladık. 4 yıldızlı otellerde. Ve bunların hepsi için her şey dahil, harcadığımız her şey dahil toplamda 2700 euroluk bir ödeme yapmış olduk. Sizce böyle bir gezi için bu fiyatlar nasıl? Yani uygun mu, az mı, çok mu? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Önceki videolarımızı da izleyip, beğenip, yorum atarsanız ve tabii ki kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra sonraki videolarımızda, sonraki maceralarımızda, sonraki gezilerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.